Toynak sesleri toz bulutuna karışıyor. Bir süvari yerinde sıkı duruyor, kılıcını sıkıca kavramış. Sağında, solunda, önünde. Rus topları aynı anda gürlüyor. Trompetçi tek bir komut çalıyor, ileri. Birazdan verilecek tek bir emir, bu vadiyi bir ölüm koridoruna çevirecek. 673 süvari, o emrin gerçekte ne anlama geldiğini bilmeden atını mahmuzlayacak. 25 Ekim 1854. Kırım Savaşı'nın ortasında, Balaklava limanını savunan İngiliz ordugahı. Şafak vakti, Rus birlikleri Osmanlı askerlerinin savunduğu tepelik redütlere saldırıyor. Tepenin üzerinden, İngiliz Başkomutanı Lord Raglan her şeyi görüyor. Rus denizcileri, ele geçirdikleri İngiliz toplarını arabalara yükleyip götürüyor. Raglan için bu, kabul edilemez bir aşağılanma. Raglan hemen bir emir kaleme alıyor, süvari ileri atılsın, düşman topların götürülmesini engellesin. Emri teslim etme görevi genç ve ateşli bir subaya, Yüzbaşı Louis Nolan'a düşüyor. Nolan, dik ve kayalık yamacı 4 nala iniyor. Vadideki süvari komutanı Lord Lucan'a ulaşması gereken bu emir, aslında sadece Raglan'ın gördüğü tepeden anlam taşıyor. Lucan aşağıda, vadinin dibinde duruyor. Onun gördüğü tek şey, vadinin sonunda konuşlanmış, 3 yönden ateş edebilen dev bir Rus top bataryası. Lucan kağıdı okuyor, kaşları çatılıyor, hangi toplar, diye soruyor. Kimse o an fark etmiyor ama bu tek soru, birazdan yüzlerce hayatı belirleyecek. Nolan sabırsızca elini sallıyor, vadinin ta ucunu işaret ediyor, işte orada lordum, düşmanınız, işte toplarım. Ama işaret ettiği yer, Raglan'ın kastettiği redütler değil, vadinin ölümcül diğer ucu. Lucan, emri hiç sevmediği bir adama, hafif Tugay komutanı Lord Cardigan'a iletiyor. İki komutan yıllardır birbirinden nefret ediyor, ama bu sabah emir emirdir. Cardigan emri duyduğunda şaşkın. Önlerinde topçularla çevrili açık bir vadi var. Yine de sorgulamadan selam veriyor ve süvarilerine dönüyor. 673 süvari sıraya diziliyor. Hafif süvari Tugay'ın üniformaları, mızrakları, kılıçları güneşte parlıyor. Trompet çalınıyor, atlar ileri fırlıyor. Vadinin iki yanındaki tepelerden, Fedyukin ve Kausey sırtlarından Rus topları aynı anda ateş açıyor. Süvariler, 3 yönden gelen bir çapraz ateşin tam ortasında kalıyor. Nolan, hattın önünden 4 nala geçip yön düzeltmeye çalışıyor, belki de yanlışı fark etmiştir. Ama bir gülle parçası onu ilk düşen adam yapıyor, artık kimse onu dinleyemeyecek. Duman ve gülle sesleri arasında Tugay ilerlemeye devam ediyor. Her adımda eğerler boşalıyor, ama geri kalanlar durmuyor, 4 nala Rus bataryasına doğru koşuyor. Nihayet süvariler toplara ulaşıyor, topçuları dağıtıyor. Ama arkalarında Rus süvarisi ve yeniden toparlanan piyade var. Geri çekilme emri veriliyor, aynı ölüm koridorundan bir kez daha geçmeleri gerekiyor. Tepeden izleyen Fransız General Pierre Bossuet, gördüğü sahne karşısında donup kalıyor, muhteşem ama bu savaş değil diyor. 20 dakika sürmüştü. 118 süvari ölmüş, 127'si yaralanmış, 300'den fazla at telef olmuştu. Hafif Tugay, savaş gücünün neredeyse yarısını kaybetmişti. 6 hafta sonra, İngiltere'de şair Alfred Tennyson bu şarjı ölümsüzleştirdi, Hafif Tugay'ın şarjı. Yanlış anlaşılan tek bir emir, artık bir kahramanlık ve trajedi efsanesine dönüşmüştü. Bugün tarihçiler hala tartışıyor, suçlu Raglan mıydı, Nolan mı, yoksa Lucan ile Cardigan arasındaki kişisel husumet mi? Sence, bir savaşta en büyük düşman bazen karşı taraf değil, iletişimsizlik mi?